Evet arkadaşlar, güzel bir güne tekrardan merhaba diyoruz. Güzel bir pazar günümüze. Bugün size arkadaşlar çok farklı bir konu anlatacağım. Çok önemli bir konu. Anlatacağım konu benim için gerçekten elzem bir konu. Ülkemizin topraklarını koruma açısından, ülkemizin topraklarını yeşillendirmek açısından çok önemli. Özellikle de yağışı az alan bölgeler için arkadaşlar. Uzun yıllar ağaçlandırma şefliği yaptığım için benim için gerçekten çok önemli bir bilgi. Evet, anlatacağım konu arkadaşlar, şuradaki dükkanın kenarında gördüğünüz atık tekerlekler var ya, işte onları anlatacağım arkadaşlar. Bakın şimdi bu atık tekerlekler geri dönüşüme gidiyor en azından, ama daha farklı nasıl kullanılıyor göstereyim. Şu ileride yapılmış, bakın şu yol kavşağında yapılmış ama bana göre tam uygun yapılmamış ve oradaki sonucunu göstereyim. Oraya varınca tekrardan konuşmaya devam edeyim. Evet arkadaşlar, bakın tekerleği almış, içerisine limonu dikmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın şu ileride de yapmış kendisi. Bakın şunu sökmüşler. Şuna da yapılmış. Sökmüşler çınara. Şurada kurt bağrına yapmışlar arkadaşlar. Bakın bu kurt bağrı muhtemelen şunun fidanından fazla, ne kadar büyümüş hızlı bir şekilde. Dikkatinizi çekiyorum özellikle. Aynı türünden. Hatasını da söyleyeceğim arkadaşlar. Şu ilerideki Yeni Dünya'dan anlatayım size. Bakın burada kaç tanesine yapmış. Onu tebrik ediyorum, bu kişiyi, özellikle yapanı. Evet, ama bu evet, burada çok daha farklı bir şey daha yapmış. Bakın kül dökmüş buraya. O yanmış odun külü dökmüş. Arkadaşlar bu mineral besin maddelerini tutar ve köklerin almasını da sağlar. Bu da önemli bir olaydır. Bunu kim yapıyorsa bu işi bilen birisi yapmış bir yönüyle. Şu geriden anlatmak zorundayım. Oraya geri dönmek zorundayım çünkü buradaki tam uygun değil anlatıma. Evet arkadaşlar, burada da yeni dikmiş bunu. Buradan anlatayım arkadaşlar. Ülkemizin yağışını az alan bölgeler ve fidan dikip de hızlı bir şekilde büyümesini isteyenler, çok daha az sulamak isteyenler arkadaşlar, işte bu örneğe dikkat edin. Bu örnek çok önemli. Ne yapmanız gerekiyor? İlk önce arkadaşlar şu tekerleği görüyorsunuz ya, şu tekerleğin çapında toprağa eşeceksiniz. Buradaki hata bu. Toprağa eşeceksiniz ve şurada 20 santimlik, şu bir karışınızı açtığınız zaman 20 santimdir. 20 santim daha şu tekerleği toprağın içerisine gömün arkadaşlar. Bunu gömdünüz arkadaşlar. Ondan sonra şu orta yeri var ya, bakın şu orta yeri. Şu orta yerini de tabii ki tekerleğe çıkartın. Orta yerini tahmin edersiniz. Orta yerini eşin fidanınızın kökü kadar, kök boğazı kadar. Şurası kök boğazıdır bakın arkadaşlar. Şu kök boğazı kadar ve kökünün genişliği kadar yine aşağı doğru eşin ve fidanınızı ortaya dikin arkadaşlar. Ta ki nereye kadar? Bakın şuradaki iç boğum var ya, tekerleğin iç boğumu. Şu seviyeye kadar toprakla doldurun. Burada yapıldığı gibi. Tam biraz daha seviyesi gelebilirdi şuraya. Doldurun arkadaşlar. Sonra sulayın fidanınızı. Bu toprak hava boşluğu falan olacağı için çökecektir. Bakın burada böceklere bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Faaliyete bakın. Bunlar da ağır metali toplayan böcekler arkadaşlar. Aynı zamanda. Bu tarz böcekleri öldürmeyin. Ev duvarlarında olur. Genelde bulunur. Doldurun ve suyu döktünüz arkadaşlar. Toprak tekrardan aşağı çökecektir. Bir daha toprağı şu seviyeye kadar getirin. Getirdiniz arkadaşlar. Bakın şu şambiyerin içerisini görüyor musunuz? Şu anda bakın elim ıslak, gördünüz mü? Su var. Bunun içerisine eğer ki toprak kaçtıysa siz yaparken o toprakları alın arkadaşlar, şuraya koyun. Ve bunun içerisine su doldurmadan önce bu toprağın, bu tekerleğin şu üzerini 20 santim daha aşağıda eştiydiniz ya arkadaşlar. 20 santimde de toprağı da doldurun arkadaşlar. Bu tekerlek gözükmesin. Yani aynen şu şekle gelmiş olacak. Tekerleği gözükmeden içeri gömdünüz ve tekrardan şuranın içerisine toprak kaçtıysa bu arada onu da alın arkadaşlar. Onu aldıktan sonra arkadaşlar suyu buraya doldurun ve fidanınızı bırakın. Ve buradan, bu sudan, şuradan aşağıdan buharlaşınca şu yaprağın altına vuruyor. Meltem serinliği yaratıyor. Yine su buharından yararlanıyor fidan.
Ve bakın bunun altında arkadaşlar, bakın şu tekerleğin altında görüyor musunuz faaliyeti? Islaklığı fark ediyor musunuz? Bakın. Bir şuraya bakın, bir şuraya bakın. Islaklığının farkına bakın. Ve böcekler, solucanlar hepsi bunun tekerlerin altında oluyor. Niye? Hayat var. Çünkü su var. Su olduğu yerde hayat vardır. Hayatın olduğu yerde de canlılık vardır. Dolayısıyla fidanınız, şu açığa diktiğiniz fidanla bu tekerlerin içerisine diktiğiniz fidanınız 10 yılda sanki bir 10 yıl daha hızlı büyümüş gibi hal oluyor. Peki ağacın gövdesi şişince ne yapacaksınız arkadaşlar? Şuraya kadar geldiği zaman ağacın çapı, şuradan ağrı demir kıl testeresini alıp keseceksiniz. Bu tekerleği buradan çıkartacaksınız. Artık bu ağacınız daha suya ihtiyacı zaten duymayacaktır. Çünkü kökü yer altındaki sularına ulaşmış olacaktır ve çok hızlı bir şekilde meyve fidanı, artık çam fidanı, ne tür yetiştirmek istiyorsanız arazinizde bir an önce sağlamış olacaksınız. Ve atık olan tekerleği de arkadaşlar kullanmış olacağız tekrardan. Atık olan şeyleri kullanmak benim en çok hoşlandığım konulardan bir tanesi arkadaşlar. Evet, biraz belki heyecanlı anlattım. Mahsur görün. Gerçekten benim için çok önemli bir olay. Bu olay ve bunu yapan kişiyi gerçekten tebrik ediyorum. Bakın şundakini de kaldırmıştım. Buradaki çok uygun olmadığı için bunu anlatmadım ama bakın şuradaki olayı göstereyim ben size. Bakın solucanları görüyor musunuz? Delik deşik etmiş. Şu tarafında. Hatta şu tarafından göstereyim. Bakın böceklere nasıl geziniyorlar. Altlanlar. Bakın şuralara bakın. Böcek kaynıyor bakın. Bu biyoçeşitliliği, ekosistemin de faaliyetini artırıyor. Arkadaşlar. Ve çok hızlı bir şekilde bakın büyüyor. Yaprakların şunların bunlaşması bayağı fazla olmuş oldu. Özellikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Özellikle şiddetle altına basarak, belki bu yayın benim en önemli gördüğüm yayınlarımdan bir tanesi arkadaşlar. Çünkü ülkemizdeki yeşillik alanını hızlı bir şekilde kurmak ve dikilen fidanın da kurumadan yaş kalmasını sağlamış oluyoruz. Bu tekerlerin arasına belli bir zaman sonra suyu da vermeniz çok az kalacak. Niye? Çünkü bunun yaprakları gelişince burada bir gölge yaratacak. Oradaki su da kolay kolay buharlaşmayacak. Bu kauçuk zaten soğuk sıcağı koruduğu için buharlaşmayı da azaltıyor. O yüzden dolayı 20 santim daha toprağın altına gömüyoruz ki toprak ısınsa dahi tekerlek kolay gene ısınmıyor. Ve bu şuraya döktüğünüz su, şu tekerleğin altına da kaçan su transpirasyon, yani toprağın çatlaması olayı gerçekleşmiyor. Gerçekleşmediği için ağacın kökleri tekerleğin altına girerek ilk etaplarda oradan da su alıyor arkadaşlar. Sudan yararlanıyor. Yani daha anlatacağım belki fazla bir şey var ama videonun süresi uzadıkça maalesef izlemiyorsunuz. İzlemediğiniz için de burada yayınıma son veriyorum. İnşallah yaparsınız. İnşallah erken süreçlerde meyvelerini yersiniz diktiğiniz fidanların. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar.